Nazmi Ilıcalı emekli bir edebiyat öğretmeni. 1953 yılında Erzurum'da doğan Ilıcalı, öğretmenlik görevinin ilk yıllarında Anadolu'nun birçok şehrinde görev yaptı. 20 yıldırsa Erzurum'da yaşıyor. Erzurum'da binlerce öğrenci yetiştiren Nazmi Hoca, öğretmenlik görevini başarıyla sürdürürken babasından kalan topraklarda da çiftçilik yapmaya devam etti. Topraktan, köylülerden hiç kopmadan küçük arazisinde kendince verim almaya çalıştı. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra da bütün enerjisini Erzurum'un toprağına verdi. Dededen kalma eski usullerle çok çalışıp az verim alarak uğraştığı çiftçilik hayatı, günün birinde organik tarımla tanışmasıyla baştan aşağı değişiverdi. Erzurum 2000 metre rakım, 45-50 derece karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge. Bu bölgede bütün halk hem fakirlikten hem de soğuktan şikayet ederdi. Çünkü kömürün tonu 400-500 liraya satılan kömürü 5 ton yakan çiftçi haklıydı fakirlikten şikayetçi olmaya, soğuktan şikayetçi olmaya. Yalnız araştırmalarımda gördüm ki fakirlik ve soğuk işe yaramış. Allah'ın bir lütfu ortaya çıkmıştı. Fakir olan Erzurum çiftçisi fakirliğinden dolayı kimyasal gübreleri alamamış. Alamadığı için arazilerine sepememişti. Soğuk olunca çoğu bitki, haşere ve zararlıları topraklarımıza yumurtasını bırakır giderler. Gelecek yıl tekrar o yumurtadan yeni haşereler çıkardı. Baktım ki buraya haşerelerin bıraktığı yumurtalar eksi 45-50 derecede yok olmuşlar, ayazda bitmişler. Nazmi Ilıcalı kendi topraklarında yaptığı organik tarım denemelerinde başarılı olunca sadece kendi hayatını değil, çevresindeki yüzlerce köylünün hayatını değiştirmeye de karar verdi. Kendi imkanlarıyla köy köy dolaşarak köylüleri bu yeni tarım yöntemlerine ikna etmeye çalıştı. 633 çiftçiyi bir araya getirdi ve organik tarım için Doğu Anadolu Tarım ve Besiciler Birliği'ni kurdu. Hedefi farklı köylerden ikna ettiği 633 çiftçiyle organik tarım yapmaktı. Nazmi Ilıcalı'nın 633 çiftçiyle başlattığı proje her geçen gün biraz daha büyüdü. Organik tarımdan daha fazla verim alındığını gören çiftçiler yavaş yavaş birliğe üye olmaya ve tarım metodlarını değiştirmeye başladılar. Bu değişim çiftçilerin gelirlerine de olumlu şekilde yansımaya başladı tabii. Bugün Nazmi Ilıcalı'nın organik tarım hayaliyle Erzurum'da kurduğu Doğu Anadolu Tarım ve Besiciler Birliği'nin 12 ilde 3000 üyesi var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan binlerce çiftçi Nazmi Ilıcalı'nın basit bir hayaline ortak olmuş durumdalar. Toplam 200.000 dönüm arazide yapılan organik tarımla üretilen organik buğday, arpa, patates, lahana, tahıl, baklagiller gibi ürünler başta İstanbul olmak üzere organik ürün pazarlarında alıcı buluyor. Çiftçiler hangi yıl ne üretecekleri konusunda yönlendirilirken ürünleri satıldığı anda da paralarını alıyorlar. Bu insanları sevmekle başlar. İnsanlar birbirlerini severlerse başaramayacak bir şey yoktur. Her bölgenin kendine özgü. Ben Erzurum'da bunu yaptım ama 12 ilde şubem var. 12 ilde bizimle beraberdir. Herkes bunu yapabilir. Yeter ki insanlar doğduğu ve doyduğu bu topraklara karşı sorumlu olduklarını unutmasınlar. Nazmi Ilıcalı'nın Palandöken'in gölgesinde Erzurum'un sapsarı ovasında hayata geçirdiği bu başarı öyküsü dünyadan da takdir görüyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in programlarından en çok hibe alan kişi olmayı başaran Ilıcalı, 2005 yılında da Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ashoka Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından yılın girişimcisi seçildi. Ama onun için en büyük başarı çevresindeki insanların hayatını değiştirmekti. Yaşadığı toprakların kaderine boyun eğmedi. Kendi çabalarıyla hiçbir karşılık beklemeden çevresindeki insanların hayatlarına dokundu. Günlerini bu uğurda harcadı ve binlerce çiftçinin hayatında Nazmi Ilıcalı bir fark yarattı.